Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere epoksi zemin kaplamayı A'dan Z'ye anlatacağım. 50 metrekare bir alanı sadece 9.000 TL'ye nasıl kaplarsınız? Hangi malzemeleri kullanmalısınız? Hangi hatalara düşmemelisiniz? Hepsini detaylı anlatacağım. Epoksi zemin kaplama son yıllarda çok popüler hale geldi. Özellikle garajlar, atölyeler, mutfaklar, iş yerleri için tercih ediliyor. Neden mi? Dayanıklı, su geçirmez, kolay temizleniyor ve görüntüsü muhteşem. Bu videoda hem malzeme listesini vereceğim, hem adım adım uygulamayı göstereceğim, hem de maliyet hesabını yapacağız. Videonun sonunda epoksi zemin konusunda uzman olacaksınız. Hemen başlayalım ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Epoksi zemin kaplama nedir? Epoksi zemin kaplama, reçine bazlı, iki komponentli bir zemin kaplama sistemidir. Yani iki farklı kimyasal maddeyi karıştırarak uygularsınız ve bu karışım zeminde sertleşerek son derece dayanıklı bir yüzey oluşturur. Epoksinin avantajları nelerdir? Birincisi, inanılmaz dayanıklı, ağır yüklere, darbelere, kimyasallara karşı dirençli. İkincisi, su geçirmez. Sıvı dökülse bile zemine zarar vermez, kolayca silinir. Üçüncüsü, hijyenik. Bakterilerin üremesine izin vermez, hastanelerde bile kullanılır. Dördüncüsü, estetik. İster parlak beyaz, ister gri, ister renkli pullarla desenli yapabilirsiniz. Beşincisi, uzun ömürlü. Doğru uygulandığında 10-15 yıl dayanır. Dezavantajları da var mı? Var. Uygulama sırasında hava şartları çok önemli. Nem ve sıcaklık kontrol edilmeli. Ayrıca zemin hazırlığı çok kritik. Yoksa epoksi tutmaz, kabarcıklar oluşur. Nerede kullanılır? Epoksi zemin kaplamayı nerede kullanabilirsiniz? Garajlar? En popüler kullanım alanı. Yağ lekelerine, lastik izlerine karşı mükemmel. Atölyeler ve iş yerleri. Makine atölyeleri, fabrikalar, depolar için ideal. Mutfaklar. Özellikle endüstriyel mutfaklarda tercih ediliyor ama evlerde de kullanılabilir. Banyolar. Su geçirmez olduğu için banyolarda da uygulanabilir. Balkonlar ve teraslar. Dış mekanlarda da kullanılabilir ama UV'ye dayanıklı özel epoksi gerekir. Spor salonları. Darbelere dayanıklı olduğu için spor salonlarında yaygın. Hastaneler ve laboratuvarlar. Hijyenik olması gereken yerlerde kullanılır. Mağazalar ve showroomlar. Estetik görünümü sayesinde ticari alanlarda tercih ediliyor. Malzeme listesi ve maliyet. Şimdi malzeme listesine geçelim. 50 metrekare bir alan için ihtiyacınız olanlar. Birinci epoksi reçine. 2 komponent A+B, 25 kilogram yeterli. Fiyat? Yaklaşık 5.000-6.000 TL, piyasada farklı markalar var. Türk markaları daha uygun, İthal markalar daha pahalı ama kaliteli. Orta segment bir marka öneriyorum. İkinci astar, primer, 5-10 kilogram. Fiyat, 1000-1500 TL, astar olmadan epoksi uygulamayın. Zemin ile epoksinin bağlantısını sağlar. Üçüncü renkli pullar veya flekler, opsiyonel, 2-3 kilogram. Fiyat, 800-1200 TL, sade görünümü sevmiyorsanız renkli pullarla desen verebilirsiniz. Dördüncü şeffaf koruyucu kat, top coat, 5 kilogram. Fiyat, 2000-2500 TL, en üste uygulanır, parlak görünüm ve ekstra koruma sağlar. Beşinci silikon spatula ve merdane. Fiyat, 2500-3000 TL, epoksiyi yaymak için özel spatula ve dikenli merdane gerekir. Altıncı karıştırma kovası ve karıştırıcı. Fiyat, 50-100 TL matkap. Uçlu karıştırıcı kullanın, el ile karıştırmak zor. Yedinci beton taşlama makinesi satın alma veya bir tanıdıktan bulabilirseniz satın alma. Fiyat, 3000-4000 TL, zemin hazırlığı için şart. Kısa süreliğine bir yerden temin ederseniz 4000 TL vermemiş olursunuz. Verdiğim fiyat küçük el tipi taşlama makinesi, el tipi taşlamayla da zemin pürüzlerini giderebilirsiniz. 8. Endüstriyel elektrik süpürgesi toz temizliği için gerekli. 9. Koruyucu eldiven, maske, gözlük. Fiyat, 150 TL, kimyasal madde kullanacağız, korunmak şart. 10. Bant ve plastik örtü. Fiyat, 300 TL, duvarları ve kapıları korumak için. Toplam maliyet, yaklaşık 3000-3500 TL 50 metrekare için. Yani metrekare başına 60-70 TL civarı.
Profesyonel ekip çağırsanız 200-300 TL metrekarede ödersiniz. Yani kendiniz yaparsanız maliyeti yarıya indirirsiniz. Epoksi yapımı için zemin hazırlığı. Epoksi uygulamasının en kritik aşaması zemin hazırlığıdır. Zemin doğru hazırlanmazsa epoksi tutmaz, kabarcıklar oluşur, soyulur. Adım 1. Zemini boşaltın, her şeyi çıkarın. Epoksi uygularken zeminde hiçbir şey kalmamalı. Adım 2. Çatlak ve oyukları onarın. Zeminde çatlak varsa dolgu macunuyla doldurun. Oyuklar varsa beton harçla düzeltin. Zemin mümkün olduğunca düz olmalı. Adım 3. Yağ ve leke temizliği. Garajlarda özellikle yağ lekeleri vardır. Yağ çözücü kimyasal kullanın, fırçalayın, iyice temizleyin. Epoksi yağlı zemine tutmaz. Adım 4. Taşlama işlemi, beton taşlama makinesi kiralayın. Zemini taşlayarak yüzeydeki cilayı, boyanmış kısımları kaldırın. Amaç zeminin gözeneklerini açmak, epoksinin tutunmasını sağlamak. Taşlama yaparken çok toz çıkar. Mutlaka maske takın ve pencereyi açın. Adım 5. Toz temizliği endüstriyel süpürgeyle zemini iyice temizleyin. Sonra nemli bir bezle silin. Zemin tamamen kuru ve tozsuz olmalı. Adım 6. Nem kontrolü. Adım 7. Sıcaklık kontrolü. Epoksi uygulaması için ideal sıcaklık 15-25 derece arasıdır. Çok soğukta veya çok sıcakta uygulamayın. Yaz aylarında sabah erken saatlerde, kış aylarında öğlen saatlerinde uygulayın. Zemin hazırlığını atlamayın. Bu adım epoksinin başarısının %70'ini oluşturur. Astar uygulaması zemin hazır olduktan sonra astar uyguluyoruz. Astar nedir? Zeminin gözeneklerini kapatır, epoksinin zemine yapışmasını sağlar. Astarı atlamayın, çok önemli. Nasıl uygulanır? Astar kutusunu açın. Genellikle tek komponentlidir, karıştırmaya gerek yok. Ama bazı astarlar 2 komponentlidir, talimatı okuyun. Kovaya dökün, gerekirse biraz su ekleyerek inceltebilirsiniz. Rulo fırça veya spatula ile zemine sürün. İnce bir kat yeterli. Köşeleri ve kenarları küçük fırça ile iyice astarlayın. Astarın kurumasını bekleyin. Genellikle 4-6 saat kuruması gerekir. Bazı astarlar 24 saat bekletilir, talimata uyun. Astar kuruduktan sonra zemin mat bir görünüm alır. Şimdi epoksi uygulama zamanı. Epoksi uygulama 1. kat. Şimdi en heyecanlı kısım. Epoksi uygulama. Epoksi 2 komponentlidir. A bileşeni, reçine ve B bileşeni, sertleştirici. Adım 1, karıştırma oranını öğrenin, kutunun üzerinde yazıyor. Genellikle 2'ye 1 veya 3'e 1 oranındadır. Örneğin 2 kilogram A bileşeni, 1 kilogram B bileşeni. Adım 2, karıştırma, temiz bir kovaya A bileşenini dökün. Üzerine B bileşenini ekleyin. Matkaba takılan karıştırıcı ile 3-5 dakika iyice karıştırın. Rengi homojen olmalı, çizgiler kalmamalı. Dikkat! Karıştırdıktan sonra yaklaşık 30-45 dakika içinde uygulamanız gerekir. Sonra sertleşmeye başlar. O yüzden fazla karıştırmayın, ihtiyacınız kadar hazırlayın. Adım 3. Zemine dökme karışımı zemine dökün. Bir köşeden başlayın, şeritler halinde dökün. Adım 4. Yayma silikon spatula ile zeminde yayın. Kalınlık yaklaşık 1-2 milim olmalı. Çok ince sürmeyin, çok kalın da yapmayın. Adım 5. Hava kabarcıklarını çıkarma dikenli merdane ile epoksinin üzerinden geçin. Bu hem epoksiyi düzgün yayar hem hava kabarcıklarını çıkarır. Adım 6. Kenarlar ve köşeler duvar kenarlarını küçük spatula ile düzeltin. Düz çizgiler oluşturun. Adım 7. Kuruma ilk kat epoksinin kuruması için 12-24 saat bekleyin. Üzerine basmayın, toz konmasına izin vermeyin. İlk kat kuruduktan sonra zemin parlak ve düz görünecek. Ama henüz bitmedi, 2. kat uygulamak gerekiyor. Renk pullar uygulaması opsiyonel. Eğer sade görünüm istemiyorsanız 2. kat epoksi uygularken renkli pullar ekleyebilirsiniz. Nasıl yapılır? 1. 2. kat epoksiyi karıştırın ve zemine dökün. 2. spatula ile yaymaya başlayın. 3. hemen ardından renkli pulları elle serpme hareketiyle zemine atın. Homojen dağılmasına dikkat edin. 4. pullar epoksiye yapışır ve içine gömülür. 5. dikenli merdane ile hafifçe bastırın. Pullar zemine derinlik ve desen katar. Garajlarda, atölyelerde çok kullanılır. 2. kat epoksi uygulaması. İlk kat kuruduktan sonra 2. katı uyguluyoruz. 2. kat neden gerekli?
İlk kat zemine yapışmayı sağlar ve gözenekleri kapatır. İkinci kat ise kalınlık, dayanıklılık ve parlak görünüm verir. Uygulama aynı şekilde. Birinci epoksi karıştırın, A+B bileşeni. İkinci zemine dökün, üçüncü spatula ile yayın, kalınlık 1-2 milim. Dördüncü dikenli merdane ile düzeltin. Beşinci kenarları düzeltin. Altıncı kurumayı bekleyin. 24-48 saat. İkinci kat uyguladıktan sonra zemin çok daha parlak ve düz görünecek. Koruyucu kat top coat uygulaması. Son aşama koruyucu kat. Top coat nedir? Şeffaf, parlak bir kaplama. Epoksinin üzerine sürülür, ekstra koruma ve parlaklık sağlar. Neden gerekli? Birinci UV ışınlarından korur. Epoksi zamanla sararabilir. Top coat bunu önler. İkinci çizilmelere karşı korur. Ekstra sertlik sağlar. Üçüncü kimyasallara karşı direnç artırır. Dördüncü parlak görünüm verir. Nasıl uygulanır? Epoksi ile aynı şekilde karıştırın, dökün, yayın, düzeltin, kurumayı bekleyin. Top coat kuruduktan sonra zemin cam gibi parlak olacak. Kuruma süreci ve dikkat edilecekler. Epoksi uygulama bitti. Şimdi kuruma süreci. İlk 24 saat. Üzerine basmayın. Hiçbir şey koymayın. Toz konmasına izin vermeyin. Havalandırın ama rüzgar çok sert olmasın. Toz gelmesine dikkat edin. 24-48 saat. Hafif yürüyebilirsiniz ama ağır eşya koymayın. 48-72 saat. Normal kullanıma başlayabilirsiniz ama tam sertleşme 7 gün sürer. 7 gün sonra zemin tam sertleşti, artık her türlü kullanıma hazır. Araba park edebilir, ağır makineler koyabilirsiniz. Dikkat edilecekler. Nemli ve soğuk havalarda kuruma süresi uzar. İlk 7 gün zemini ıslak temizlemeyin, sadece süpürün. Keskin cisimler zemini çizebilir, dikkatli olun. Sıcak lastikler iz bırakabilir. Arabanızı uygulamadan hemen sonra çok sıcakken park etmeyin. Avantajları ve dezavantajlar. Epoksi zemin kaplamanın avantajları. Dayanıklı, 10-15 yıl problem yaşamazsınız. Su geçirmez. Sıvı dökülebilir, kolay temizlenir. Estetik, parlak, modern görünüm. Hijyenik, bakterilere karşı dirençli, ekonomik. Kendiniz yaparsanız çok ucuz, hızlı uygulama. 2-3 günde bitirilebilir. Dezavantajları. Zemin hazırlığı zor. Taşlama işlemi, zahmetli, hava şartlarına bağımlı, nem ve sıcaklık önemli. İlk uygulama kritik. Hata yaparsanız baştan yapmak gerekir, kaygan olabilir. Islak zeminde dikkatli olun. Sökülmesi zor. Değiştirmek isterseniz taşlamak gerekir sonuç olarak. Epoksi zemin kaplama mükemmel bir çözüm. Ama doğru uygulanması gerekiyor. Bu videoda her şeyi anlattım. Malzeme listesi, maliyet, adım adım uygulama, püf noktalar, her şey burada. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyor, hepsini cevaplayacağım. Abone olmayı unutmayın. Her hafta dekorasyon, tadilat, kendin yap videoları paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.